Hayırlı Ramazanlar herkese. Ben Rana ve babamla beraber bugün sizlerle 2 çeşit tarif yapacağız. Birincisi Ramazan'da yediğim en sevdiğim börek olan paçanga böreğini yapacağız. Bir diğer yemeğimiz ise bir tatlı. Baba, bu tatlının adı neydi? Bu tatlının adı sahine tatlısı. Peygamber Efendimizin sevdiği tatlılardan biriymiş. Biz de seninle beraber ilk defa yapacağız bu tatlıyı. Bunu çok merak ettiğin için yapıyoruz, öyle değil mi? Evet. Bu tatlıyı ben hiç denemedim ve Peygamber Efendimizin sevdiği bir tatlı olduğu için bu Ramazan ayında denemek istiyorum. Ama öncelikle paçanga böreğiyle başlayalım. Paçangayı yapmak için malzemelerimiz şunlar. Bir tane yufka, birkaç tane yufka, biraz pastırma ve biraz kaşar. Yanında da böreği yapıştırmak için biraz su. Harika. Peki sen neden paçanga böreği yapıyoruz, onu da söyle. Çünkü benim sahurda kaldığımız zaman yediğim en sevdiğim börek paçanga olduğu için paçangayı yapmak istiyorum. Tamam, harika. Yani senin Ramazan'da en sevdiğin yiyecek olan paçangayı yapacağız. Evet. Sen de bu esnada paçanga böreği için pastırmalarımızı biraz küçült bakalım. Küçültüp buraya koyabilirsin. Tamam, harika. Şimdi bir tane yufka verebilir misin Rana'cığım? Baba, sen kaç yaşında oruç tutmaya başladın? Ben de neredeyse senin yaşlarındayken başladım kızım oruç tutmaya. Ben oruç tutmaya başladığım zamanlar biraz daha kış aylarıydı. O yüzden biraz daha kolay olmuştu oruç tutmaya başlamam. Senin de oruç tutmaya başlama zamanın aşağı yukarı yine kış aylarına gelecek. O yüzden sen de herhalde biraz rahat başlayacaksın. Neden böyle oluyor peki? Hep değişiyor oruç tutma zamanları. Bunu biliyor musun? Hayır. Çünkü biz orucumuzu ay takvimine göre tutuyoruz. Ay takvimi nedir? Ay takvimi ayın hareketlerine göre düzenlenmiş bir takvimdir. Peygamber Efendimizin hicretiyle başlayan, Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlayan bir takvimdir. Ve bu takvim bizim normal günlük kullandığımız normal takvim, miladi takvime göre her sene 10 gün daha azdır. Dolayısıyla her sene normal takvime göre yerleri değişir bizim bayramlarımızın. Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve diğer aylar bu takvime göre belirlenir. Senin yaşındayken oruç tutmaya başladığımda işte mesela Şubat ayında başladım oruç tutmaya. Sonra işte mesela bu son 8-10 yıldır hep yaz aylarına denk geldi. Sıcak ve bunaltıcı yaz aylarına herhalde daha çok sevap almışızdır. Şimdi tekrar kışa doğru yaklaştı. Dolayısıyla sen biraz daha rahat edebileceksin gibi düşünüyorum. Peki niye bayramlarımızın günleri değişiyor? İşte tam bu sebepten dolayı hicri takvim bizim miladi takvime göre farklılık gösterdiğinden her sene başka bir zamana denk geliyor. Bu da özel günleri senenin her farklı zaman diliminde yaşayabilmemizi sağlıyor gibi. Öyle değil mi? Hem kışın oruç tutabiliyoruz hem baharda hem yazın. Mesela yazın zor oluyor ama bahçede, açık havada, çadırlarda iftarımızı yapabiliyoruz. Yani- Kışınsa evlerimizdeyiz. Daha kısa oluyor oruçlar. Peki mesela geleneklerimiz, biz Türkler Ramazan'da neler yapıyoruz? Bunları Biz biliyor musun? Türkler Ramazan'da oruç tutuyoruz. Oruç tuttuğumuz zaman iftarı bekleyip iftarda yemek yemeye başlıyoruz. Hep Evet, beraber bu- aile sofrasında. Çocuklar genellikle Ne orucu tutar çocuklar? Çocuklar bir şey orucu tutuyor. Hatırlıyor musun senin ne orucu tuttuğunu şimdiye kadar? çok hatırlamıyorum. Tekne orucu değil mi? Tekne orucu nasıl oluyordu? Teknoloji öğlene kadar oruç tutuyorlar. Evet, Çünkü çocuklar- çocuklar daha küçük oldukları için biraz
gerektiriyor büyük. Mesela bazı çocuklar belki 10 yaşlarında olan çocuklar belki akşama kadar tutabilirler. Ama çocukların genellikle büyüdükleri zaman daha da sağlıklı olmaları için teknoloji tutmaları daha iyi Büyüme olur. çağında çocuklar hem oruç tutmaktan sıkılmasınlar hem de rahat rahat onlar da bu oruç tutmanın önemini anlasınlar diye teknoloji tutarlar. Sen mesela zorlanıyor muydun teknoloji tutarken? Teknolojide şunu düşünüyorum. Teknolojide zorlanıyorsam akşama kadar tutmakta daha da zorlanıyorum. Şimdi paçangalarımızı kızartmaya başlayacağız. İlkini Tamam. sen koy. Tamam. Dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Oo. Evet, Bunu ben koymasam iyi olacak. sen koymasan iyi olur. Oo, çok kızgın bir ya. Buna en fazla 3 tane sığıyor. Evet. Bakın bir Kesinlikle tanesi öyle. ne kadar. Ha. Oh, Bu nasıl sebepten iyi. herhalde sahur için harika bir şey değil mi? Hemen oluyor. Hı hı. Paçanga yemeği doyurucu bir yemek olduğu için sahura kalktığınızda mutlaka yapmalısınız. Tamam. Mutlaka yapalım. Ramazan günlerimiz şu şekilde geçer. Çocuklar teknoloji tutarak günün yarısında oruç tutarlar. Yetişkinler ise akşama kadar tutar. Ramazan ayında size şunu yapmanızı tavsiye ederim. Çocuklar birazcık da sabırlı olamıyor ama büyükler için sabır birazcık da önemli oluyor. Baba sen Ramazan deyince aklına ne geliyor? Ramazan deyince aklıma ne geliyor? İlk önce şu paçanga böreklerini pişenleri alalım. Çünkü Yağda güzel bir Ramazan'da şekilde piştiler. evet çok güzel piştiler bak. Hala yanıyor. Ramazan'da yemekleri Aynen. yakmamak çok önemlidir çünkü. Ramazan'da yemeklerimiz güzel olsun, misafirlerimiz geldiği zaman yemeklerimizi beğenebilsin. Ramazan'da sadece oruç tutup aç kalmayız değil mi? Bununla Evet. beraber insanlara ve kendimize kötülük yapmayız. Ondan sonra herkese iyi davranmaya çalışırız. Fazla yaptığımız, aşırı yaptığımız şeyleri azaltırız. Daha az konuşabiliriz mesela. Biraz daha az eğlenebiliriz. Bununla birlikte gündüzleri Kur'an okuruz. Kur'an okumak çok önemlidir bu ayda. Evet. Mukabele yaparız. Mukabele neydi? Beraber Kur'an okumaktı değil mi? Evet. Beraberce bazı yerlerde toplanıp, meclislerde toplanıp Kur'an okuruz. Ve Ramazan ayı bittiği zaman bayrama gelmeden Kur'an'ın hepsini hatim etmiş olmayı bekleriz. Bunun için böyle bir şey yaparız mesela. Bu nedir? Ramazan'da vaktimizi güzel geçirmek için, ibadette geçirmek için bir vesile. Yani Bunun dışında mesela bizim geleneklerimizde de neler var? Mesela özel olan şeyler. Mesela biz hem evimizi süsleriz hem de şehrimizi süsleriz değil mi? Camilere mahya asarız. Hani hatırlıyorsun değil mi? Camilerin minarelerinin arasında ışıklı yazılar olur. Evet. Orada işte Ramazan'la alakalı şeyler, güzel sözler de söylenir. Ondan sonra hoş geldin ya şehri Ramazan diye başlar Ramazan ayı gelirken. Dolayısıyla Ramazan ayında şehir de özel olur. Evlerimizde de özel şeyler olur. Misafirler ağırlanır. Dolayısıyla biz de bu ayda kendimizde özel şeyler yapmaya çalışırız. Kendimize daha çok dikkat ederiz. Evet. Mesela bazen mesela Ramazan ayı olmadığı zaman bazen kendimiz biraz daha normal oluruz ama bu ayda daha dikkatli, daha da özenli oluruz. Baba, peki neden bu ay yani bu Ramazan ayı neden bu kadar önemli? Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir. O yüzden biz bu kadar çok Kur'an okumak isteriz, Kur'an'a hürmet ederiz. Bu ayda işte oruç gibi bir ibadetimiz olur. Bu ibadette Müslümanlar için çok önemlidir. Çünkü az önce de seninle konuştuğumuz gibi oruç bize birçok şeyi Anlatır. öğretir. Öğretir. Daha iyi bir insan olmamız için, daha iyi bir kul olabilmemiz için, daha çok şükredebilmemiz için
bize birçok şey öğretir Ramazan ayı. Şimdi bu paçanga böreklerimizi bence güzel pişirdik. Sen ne düşünüyorsun? Bence güzel. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır değil mi? Tamam. Peki. Bunun bu kısmını bitirdik. Şimdi benim tadına bakalım. Böreklerimiz hazır değil mi? Hadi bakalım. Nasıl olmuş? Bence gayet güzel. Harika. Afiyet olsun o zaman. Ve yine tatlısı için malzemelerimizi sen söyle bakalım. Büyük bir kase tereyağımız var. Bir kase tahin. Bir kase bal. Ve küçük bir tabakta Susamımız var Susam. değil mi? Tamamdır. Harika. Şimdi bütün bu malzemeleri aynı malzemelerimizi kabı karıştıracağız. karıştırıp şeyimizi yapacağız. Hadi bakalım. Al ilk önce tahinden başla. Yavaşça dök bunun içine. Evet, çok iyi. Peki. Şimdi sıra balda. Bunu da yavaş ve dikkatli bir şekilde. Bu Ramazan ayında Peygamber Efendimizin en sevdiği tatlıyı yapmak istedik. Evet, beraber bunu deneyeceğiz. Çünkü bu Ramazan ayı önemli bir ay. Tamam. Ramazan ayında özel olan geleneklerimizden bahsediyorduk, öyle değil mi? Onu en son üstüne dökeceğiz, kızıma biraz beklesin. Evet, şimdi biraz daha güçlü bir şeyle karıştıralım. Şuna bakalım kızım. Al, karıştır. Birazcık daha sert bir şeyle karıştırırsak Ben tutayım tereyağı daha güzel bir şekilde ezilebilir. Gayet iyi gidiyorsun. Şimdi mesela Ramazan'da ne yapacağız? Beraber iftarlar yapacağız. Evet. Ondan sonra Bu güzel tatlımızı yiyeceğiz. komşularımıza biz iftara gideceğiz. Onlar bize Onlar gelecek. bize gelecek. Sevdiğimiz insanlarla beraber bu güzel ayı geçireceğiz. İftarımızı yaptıktan sonra mesela akşam nereye gidiyoruz yatsı namazında? Teraviye gidiyoruz değil mi? Evet, teravih namazına gidiyoruz. Teravih namazına gideceğiz. Bu Ramazan ayında bu tatlıyı yapmak kolay bir iş. Kısa sürer. Onun için bence bu tatlıyı size tavsiye ederim. Kısa bir yapılış var. Peki. Ondan sonra mesela dışarılarda da, sokaklarda, ondan sonra bazı meydanlarda da iftar sofraları kurulur, öyle değil mi? Evet. Mesela Eyüp Sultan Camisi'nin bahçesinde, ondan sonra Sultanahmet Camisi'nin civarında, Sokaklarda. evet, sokaklarda, meydanlarda küçük şeyler de olur. Ramazan etkinlikleri. Mesela çocuklar için olan özel bir etkinlik vardı. Evet. Özel bir gösteri. Neydi o? Hatırlıyor musun? Senin en sevdiğin şeylerden biri. Hacivat'ta Karagöz tabii ki gösterisi. Hiç gitmedim ki ben o gösteriye. Çünkü sen 2 senedir dışarı çıkamıyorsun koronadan sırıp. İnşallah Herkes korona evdeydi yeter. yani. Ama bundan sonra inşallah daha sağlıklı, güzel günlerde o gösterileri de gideceğiz. Hadi bakalım. Tereyağları iyicene ezilince tatlımız hazır olmaya başlıyor. Biraz da sen tutar mısın? Kaseyi tut bakalım. Tatlımız hazır bir kıvamda. Şöyle biraz katı, biraz sıvı bir hal aldığı zaman şu şekilde Tamam. bir hal aldığı zaman tatlımız hazır oluyor. Şimdi bunu şöyle burada hazırladığımız tabağa dökelim. Servisi hazırlayalım. Bu arada tereyağının biraz sıvı olmasına dikkat edin. Çünkü eğer sıvı olmadığı zaman katı oluyor, daha katı oluyor. Yapması da mı zor düşüyor? Yani ezmesi ve daha katı. Bizim istediğimiz şey biraz olmasın. Sıvı, biraz daha sıvı. Krem gibi olması değil mi? Evet, krem gibi olmasın. Üstüne biraz düşür susamlardan sar. Biraz Elini hiç daha. korkak alıştırma.
Şimdi iyisin. Şimdi yemeklerimizi tamamladık. Burada tatlımız, burada da böreğimiz var. Burada böreğimizin şöyle bir şekli var. Böyle. Bir de böyle bir şeklimiz var. Tatlımız da şu şekilde. Gösterelim. Harika yaptın. Ellerine sağlık Rana'cığım. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel yemekleri hazırladığın için. Artık herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hayırlı Ramazanlar, afiyet olsun. Görüşürüz.